Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Aydede modeli. Patiğimizin tabanı böyle. Topuğu, kenarları. Modelimiz bu şekilde. Burun kısmı farklı başlanıyor. Zaten şimdi birlikte baştan sona patiğimizi yapacağız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından hanımlar 6 ilmek olarak başlıyoruz. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, dördüncü ilmeğim, 5. ve 6. 6 ilmek attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndük. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6. ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Yine bu sıramızda 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şu 2. 3. 4. 5. ve 6. ilmeğim. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 6 ilmek atmıştık. Patiğimiz için 6 ilmek çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4. Şu 5. Ve en son ki şuradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum 6. Böylece hanımlar iki şişimizde de 6 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 6 ilmeğimizi üçer üçer 4 şişeye paylaştıracağız. Sonrasında artırmalarımızı da yapacağız hanımlar. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Sıradaki şişime. Buradaki ilk 6 ilmeğimi normal düz öreceğim. Şu birinci ilmeğim, 2, 3. Bakın ilk 3 ilmeğimi düz ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 6 ilmeğimi üçer üçer paylaştırdım. Şimdi diğer şişime geçtim. Burada da 6 ilmeğimiz vardı. Buradaki ilmeklerimizi de yine üçer üçer paylaştıracağız. Bakın ilk 3 ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de diğer şişim ile örüyorum. Böylece 4 şişimizde de üçer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar artırmalarımızı yapacağız. Bu modelde artırma işlemi şöyle yapılıyor. Şimdi bakın en son ördüğüm ilmeğim. Bakın bir önceki şişimdeki ördüğüm şu ilmeğim. Bunun altındaki ilmeğimin şu kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Diğer 3 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde birinci şişimizde 4 ilmeğimiz oldu. Diğer şişime geçtim. Burada da hanımlar en son ördüğüm ilmeğim buydu. Bakın en son ördüğüm ilmeğim. Onun bir ilmek altına hemen şurasına bakın. Altındaki ilmeğin şu kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer 3 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimizde de hanımlar 4 ilmeğimiz oldu. Diğer şişime geçtim. Burada da hanımlar en son ördüğüm ilmeğim buydu. Bu ilmeğimin şöyle altındaki ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Burada da yine 3. şişte de 4 ilmek oldu. Bir diğer şişime geçtim. Burada yine en son ördüğüm ilmeğim bu. Bu ilmeğimin bir altındaki ilmek hemen şu ilmeğim. Bunun kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de hanımlar şimdi 4'er ilmeğimiz oldu. Bu modelde her sırada artırma yapıyoruz hanımlar. Şimdi tekrar artırma yaparak devam edeceğiz. Yine bir önceki ördüğüm ilmeğim bu. Bunun şöyle bir ilmek altında şu ilmeğin kenarına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Her sırada artırma yapıyoruz hanımlar. Böylece burada 5 ilmeğimiz oldu. Diğer şişime geçtim. Yine burada da bakın en son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 5 ilmek oldu. 3. şişime geldim.
Burada da en son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de şöyle düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim de düz örülüyor. Üçüncü şişimizde de 5 ilmeğimiz oldu. Bir diğer şişime geldim. Burada da en son ördüğümüz ilmeğimiz şu. Onun altındaki ilmeğimin kenarına, yani şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar, böylece 4 şişimizde de 5'er tane ilmeğimiz oldu. Zaten artırmalar oldukça, ilmek sayıları arttıkça patik burnu kendini gösterecek. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. Bu defa artırma ile birlikte şişlerimizde 6'şer tane ilmeğimiz olacak. Yine en son ördüğüm ilmeğimin şu altındaki ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada 6 ilmeğimiz oldu. Diğer şişime geçtim. Burada da ikinci şişim. En son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de şöyle düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişte de 6 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. En son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 6 ilmek oldu. Ve bir diğer şişime geçtim. Burada da en son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Şişimde kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece burada da 6 ilmeğimiz oldu. Evet hanımlar, şimdi 4 şişimizde de 6'şer ilmeğimiz var. Tekrar artırma işlemi aynı şekilde devam edecek. Aynı işleme devam edeceğiz. En son ördüğümüz ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Şişimdeki diğer ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Burada 7 ilmek oldum. Diğer şişime geçtim, ikinci şişime. Yine en son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Şişimdeki 6 ilmeğimi de normal düz örüyorum. Böylece ikinci şişimizde de 7 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişimize geldim. Burada da en son ördüğüm ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Şişimdeki diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Diğer şişime geldim hanımlar. Burada da yine artırmamı yapacağım. En son ördüğüm ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim hanımlar. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. Şimdi 4 şişimizdeki ilmek sayıları da 7'şer tane. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi tekrar ilk şişimize geldik hanımlar. Aynı şekilde artırmalara devam edeceğiz. Artırmalarımızı bir önceki şişteki son ilmeğin bir alt ilmeğinin kenarına girerek yapıyoruz. Şişteki diğer ilmekleri normal düz örüyoruz hanımlar. Artırma işlemi böyle devam ediyor. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra model kurdum. Zaten hanımlar, bu ADD modeli 7 ilmek üzerine kuruluyor. Bir şişte 14 ilmek olunca bir şişe 2 tane ADD modeli sığıyor. 4 şişe 8 tane sığıyor. Bu nedenle 14 ilmek bu model için tam uyumlu oluyor. Şimdi hanımlar, her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Artırmayı yaptıktan sonra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bir sıra 14 ilmeğimizi düz olarak örelim gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırma yaptım. 14 ilmek artırdıktan sonra 4 şişimdeki ilmekleri de artırma yapmadan bir sıra düz olarak ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu: modelimiz 6 sıradan oluşuyor ve her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Bir şişe 2 tane ADD modeli yapacağız. Toplam 4 şişede 8 tane model kuracağız hanımlar. Öncelikle hanımlar, ilk şişimdeyim. Model dönerek ilerlediği için şişleri karıştırabilirsiniz. Hangisi birinci şiş, hangisi üçüncü, dördüncü falan diye. Bu nedenle ilk şişin olduğu yere şöyle yeri belli olsun diye şöyle bir ip takacağım. Şöyle. Burası birinci şişimiz belli olsun diye. Bakın hanımlar, buraya şöyle bir ip taktım.
Birinci şişimizdeyiz. Modelde ilk sıradayız. Yapacağımız işlem şu. Önce ipimi şişime bir kere doluyorum. Yani bir artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yanına 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hanımlar, ilk ayda modelimizi yaptık. Şimdi ikincisinde. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanına 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci şişime geldim. Yine burada da aynı işlemi yapacağım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 5 ilmek düz öreceğim. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. Üçüncü şişime geldim. Aynı modeli burada da kuracağım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. Diğer modeli yapacağım şimdi. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına 5 ilmek düz örüyorum. Dördüncü şişimize geçtik hanımlar. Burada da aynı modeli kuracağız. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına 5 ilmek düz örüyorum. Böylece hanımlar modelde birinci sıramızı tamamladık. Geldik, bakın ilk şişimize geldik işaretleyerek. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda hanımlar yine ipimi şişime dolayarak başlıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Öndeki bir tane bakın ajur ilmeğim var. Bu ajur ilmeğimi düz olarak öreceğim. Burada delik bir görüntü oluşmasın diye ilmeğimin yönünü şöyle çevirip öyle örüyorum. Bu şekilde ilmeğimin yönünü çevirip ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki ajur ilmeğimi düz ördüm. Ardından bakın önde bir kesim yaptığımız ilmek var. Bu ilmeği hemen solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Şimdi 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi diğer modeli yapacağız. Yine ipimi şişime doluyorum. Bir önceki sırada bakın ajurum vardı. Bu ajurumu hanımlar dilerseniz şöyle yönünü değiştirerek örün. Dilerseniz de bakın şöyle içten girerek de örebilirsiniz. Şöyle içten girerek de örülebilir. Burada maksat burada delik bir görüntü oluşmasın diye. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği ördüm. Bakın kesim yaptığım ilmek ile yanında bir ilmek var. İkisini keserek örüyorum. Ve yanına 4 ilmek düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Aynı işlemi burada da yapacağım. Hemen ipimi şişime doluyorum. Bir önceki sıradaki ajurumu yönünü çevirerek ördüm. Hemen kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. Önündeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Yanındaki 4 ilmeğim düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Yine ipimi şişime doluyorum. Öndeki ajur olan ilmeğimi yönünü çevirerek ördüm. Kesim yaptığım ilmek, bakın bir önceki sıradaki kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Yanına 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. Hemen öndeki bir ilmeğin yönünü çevirerek düz örüyorum. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeğin ikisini yine keserek ördüm. 4 ilmek düz örüyorum. Sonuncu şişime geldim hanımlar. 4. şişime. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeğin yönünü değiştirerek düz ördüm. Tekrar bu kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyorum. Yanına 4 ilmek düz örüyorum. 3, 4. Diğer modeli yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği yönünü çevirerek düz ördüm. Kesim yaptığım ilmek ile önündeki ilmeği keserek örüyorum. Ve kalan 4 ilmeği düz örüyorum. Modelimizde ikinci sıramızı böylece tamamladık hanımlar. Geldik modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda yine ipimi şişime dolayarak başlıyorum. Bakın
Üçüncü sıramız. İpimi şişime doladım. Yine bakın öndeki ajur olan ilmeğimin yönünü çevirerek örüyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Bu defa ajurdan sonra 2 ilmek ördüm. Bakın kesim yaptığım ilmek burada. Bunu hemen solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Ardından yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yanına 2 ilmek düz öreceğim. Bakın ajurun yönünü değiştirerek örüyoruz. 1, 2. Kesim yaptığım ilmeğimi solundaki ilmekle birlikte yine keserek örüyorum. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Üçüncü sıramızda böyle yapılıyor hanımlar. Model ördükçe kendini gösterecek zaten. Desenimiz şimdilik şöyle görünüyor. Bakın dediğim gibi model ördükçe, dolandıkça kendini göstermeye başlayacak. İkinci şişime geldim. Burada da yine ipimi şişime doluyorum. Hemen önüne 2 ilmek düz öreceğim. Ajurların yönünü çevirerek örüyoruz. 2 düzden sonra kesim yaptığım ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek ördüm. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Diğer modeli yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir önceki ajurumu yine düz örüyorum. Yanına ikinci ilmeğimi de yine düz ördüm. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyorum ve yanındaki 3 ilmeği düz ördüm. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Yanına 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği yine kesiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doladım. Önüne 1, 2 ilmek düz ördüm ve hemen kesim yaptığım ilmeği solundaki ilmekle birlikte keserek ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Evet hanımlar, dördüncü ve sonuncu şişimize geldik. Aynı modeli burada da kuracağız. İpimi şişime doluyorum. Önüne 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Önüne bir kesim yapıyorum. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım şimdi. İpimi şişime doladım. Önüne 1, 2 ilmek düz ördüm ve kesim yaptığım ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki 3 ilmeği düz örülüyor. Böylece hanımlar modelimizde 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelde 4. sıramıza. Bu sıramızda yine ajur yaparak başlıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Bu defa ajurdan sonra 3 ilmek öreceğim. 4. sıramız. 1, 2, 3. Ardından kesim yaptığım ilmek ile önündeki ilmeği keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde hanımlar ilk modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modeli de aynı şekilde yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Yine önüne 3 ilmek düz öreceğim. Bakın ajur olan ilmeğimin yönünü çevirerek örüyorum. 1, 2, 3. Ardından kesim yaptığım ilmek ile öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği düz ördüm. Modelde hanımlar 4. sıramız bu şekilde yapılıyor. Şeklimiz zaten bakın biraz kendini gösterdi. Yarım ay şeklinde modelimiz oluşmaya başladı. İkinci şişimden devam ediyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Diğer modeldeyim. İpimi şişime doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kesim yaptığım ilmeği önündeki ilmekle keserek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğim düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Devam ediyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Bakın kesim yaptığım ilmeğim burada. Bu ilmeğimi solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, bir diğer şişime geçtim. 4. şişime. İpimi şişime doluyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Ardından öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Tekrar sonuncu modelimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, böylece modelimizde 4. şişimizde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi
ilk şişimize geldik. 5. sıramızdayız. Bu sıramızda yine ipimi şişime dolayarak başlıyorum. Bu defa 4 ilmek düz öreceğim. Bakın yine ajurumun yönünü değiştirerek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın kesim yaptığım ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek örüyorum ve yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. 5. sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz hanımlar. Bakın ilk desenimizi kurduk. Şimdi ikinci desenimizi yapacağız. Yine ipimi şişime doluyorum. Önüne 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Kesim yaptığım ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek örüyorum ve yanındaki 1 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Şeklimiz gördüğünüz gibi kendini iyice göstermeye başladı. Bir diğer şişime geldim. Yine ipimi şişime doluyorum. Önüne 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum ve yanındaki 1 ilmeğim düz örülüyor. Diğer modelimdeyim. İpimi şişime doladım. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve bu kesim yaptığım ilmeği solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum ve yanındaki 1 ilmeğim düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Buradan devam ediyorum. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kesim yaptığım ilmeği solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum ve yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Diğer modelimdeyim. İpimi şişime doluyorum. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ardından şu öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum ve yanındaki 1 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, 4. şişime geldim. Burada da yine ipimi şişime doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bu kesim yaptığım ilmeği önündeki ilmekle birlikte yine keserek örüyorum. Yanındaki 1 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, sonuncu modelime geldim. İpimi şişime doluyorum. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Kesim yaptığım ilmeğimi öndeki ilmekle birlikte keserek örüyorum ve son 1 ilmeğimi düz ördüm. Böylece hanımlar modelimizde 5. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 6. ve sonuncu sıramıza başlayacağız. İlk şişimdeyim. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu. Yine ipimi şişime doluyorum. Bakın bir önceki sıradaki yine ajur olan ilmeğimin yönünü çevirerek öreceğim. İpimi şişime doladım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 6. sıramızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şeklimiz tamamen artık yarım ay şeklinde kendini gösterdi. Modelimizin son sırası bu. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve ardından kesim yaptığım ilmek ile yanındaki ilmeği keserek örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar, ilk şişimizde modelimizi tamamladık. Şimdi geldik ikinci şişimize. İpimi şişime doluyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve ardından öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Diğer şişimdeyim. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Devam ediyorum. İpimi şişimi bir kere doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Ve 4. şişime geldim. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. En son modelimi yapacağım. İpimi şişime doladım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Evet hanımlar, 6 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. Model her 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kafanız karışmasın diye hemen ikinci modeli de yapalım.
Şöyle ki modelde şimdi ilk başa geldik. Hani 6 sıradan oluşan model biter bitmez bir diğer modele başlıyoruz. Şöyle ki yine ilk modelde olduğu gibi ilk sırada ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keseceğim. Bakın kesim yaparken önde ajurumuz var. Ajurumun yönünü yine çevirdim. Öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. Yanına 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi modelde ilk sırada yaptığımız işlemi ikinci modelimizin ilk sırasında da aynı şekilde kuruyoruz. Her 6 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi ikinci deseni yapacağım. Yine ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği keseceğim. Bakın ajurumun yönünü değiştirerek kesiyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. 5 ilmek düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. İkinci modelin ilk sırası da böyle ilerliyor hanımlar. Şimdi diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi de aynı şekilde ördüm geldim. Şimdi ikinci şişimizdeyiz ve modelimizde ikinci sıradayız. Yine ipimi şişime dolayarak başladım. Yanına 1 ilmek düz öreceğim. Bakın önündeki ajurumu düz örüyorum. Bakın burada kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeğin ikisini keserek örüyorum. Yanına 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın yine ikinci modele geldim. İpimi şişime doluyorum. Öndeki şu ajurlu olan ilmeğin yönünü çevirerek ördüm. Yanında kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmek var. İkisini keserek örüyorum ve yanındaki 4 ilmeğimiz düz örülüyor. Modelimizde ikinci sıramız hanımlar bu şekilde yapılıyor. Şimdi diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Bakın işaretleyerek, yani ilk şişime tekrar geldim. Modelimizde 3. sıradayız. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bu defa 2 ilmek düz öreceğim. Ajurumun yönünü yine çevirerek ördüm. 1, 2. Ardından kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği kesiyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modeli yapıyoruz. Ajurumu yaptım. Önüne 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Ve kesim yaptığım ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizde 3. sıramız böyle yapılacak. Diğer 3 şişteki ayrıca modelimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Şimdi tekrar bakın ilk şişimizdeyiz ve modelimizde 4. sıradayız. Yine ipimi şişime dolayarak başladım. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Şimdi ikinci aydedemizi yapıyoruz. İpimi şişime doluyorum. Yanına 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir önceki sırada kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği yine keserek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğim düz örülüyor. 4. sıramızı bu şekilde yapacağız hanımlar. Diğer 3 şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de yine ilk şişimizdeyiz ve modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yine ipimi şişime doluyorum. Bakın öndeki ajurlu ilmeği çevirerek ördüm. İpimi şişime doladıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve yanındaki 1 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi ikinci modeli yapacağız. İpimi şişime doluyorum. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve bir önceki sırada kesim yaptığım ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki 1 ilmeğim düz örülüyor. 5. sıramızda bu şekilde yapılacak hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 6. ve sonuncu sıramızdayız. İkinci modelimizin son sırasını yapacağız. Yine ipimi şişime dolayarak başladım. Yanına bakın ajurlu ilmeğimi yine çevirerek örüyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyoruz. Ardından bir önceki sırada kesim yaptığımız ilmek ile solundaki ilmeği keserek örüyoruz. Hemen diğer modelimi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Yanına 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde hanımlar, ikinci modelimizin son sırası. Diğer 3 işimizi de hanımlar aynı şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini düz ördüm geldim. Pardon, ilmeklerimin hepsini düz örmedim. Diğer 3 işimde de ayrı modeli yaptım geldim. Çok özür dilerim. Şimdi 2 modeli tamamlamış olduk. 6 sıradan oluşan 2 modeli. Model yine 3. modele geldik. Yine aynı şekilde devam ediyor hanımlar. İlk işimde de yine göstereyim. İlk 2 modelimizin ilk sırasında olduğu gibi bakın ipimizi şişimize dolayacağız. Öndeki 2 ilmeği bakın ajurumun yönünü çevirerek öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Tekrar ajur yapıyorum. Şu öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına 5 ilmek düz örüyorum. Yani 3. modelimizin ilk sırasını yine bu şekilde yapacağız hanımlar. Her 6 sırada bir modeli tekrarlayacağız. Kafanız karışacak olursa ilk modelin sıralamalarını takip ederek 3. modeli, 4.'yü, 5.'yi, 6.'yı o şekilde rahatça yapabilirsiniz. Dediğim gibi her 6 sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi 2. modeli bitirdik. 3.'ye de birlikte başladık. Bakın hanımlar, ben bu modeli ne kadar ördüm. Hemen şuraya kadar bakın bir yarım 6 sıradan oluşan bir kere dönmüşüz. Bakın 6 sıradan oluşan 2 kere dönmüşüz. Şu 3 kere, şu 4 kere, şu 5 kere, şu 6 kere. Şu yarımları sayarak şöyle kaç kere döndüğümüz hesaplayabilirsiniz. Ya da şöyle de hesaplanabilir. Bakın şöyle tam ay dedeleri. Bakın şuradan şuraya 1 ay dedem var. Şuradan şuraya 2 ay dedem var. Şöyle geçtiğimiz anda 3 ay dedem var. Toplamda tam 3 ay dede yapmışım. O da yani 6 kere 6 sıradan oluşan modeli tekrarladım demektir. Yani 6 kere tekrarladım. İlk ikisini birlikte tekrarladık hanımlar. 3.'ye de başladık. Bu şekilde de ölçü alabilirsiniz ya da ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz. Patiğinizi bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin, deneyin. Hani ben 6 kere 6 sıradan oluşan modeli tekrarladım ama belki siz 5 kere yapacaksınız. Belki 7 kere. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. İstediğiniz şekilde modelin ön kısmını uzatabilirsiniz ya da daha kısa yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin ön bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım. Gelelim en sonuncu modelimizin 6. sırası bittikten sonra buluşalım hanımlar. Çünkü hemen ardından bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Burada toplamda şöyle tam ay dedeleri sayacak olursak bakın 1, 2, 3, yarım yarım sayacak olursak da toplam 6 sıralık oluşan modelden 6 kere yaptım. Bu aşamada hanımlar, kafanız karışmasın diye şöyle sizlere mezura ile ölçüyü de vereyim. Şöyle en olarak ölçüyorum. Açan bir model hanımlar, 9 santim. Burundan itibaren boyu ne kadar olmuş onu da vereyim. Bakın burunu sıfırlayarak mezuramı tutuyorum. 12 santimde boyunu örmüşüm. Evet, şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şu anda ilk şişimdeyim. Buradaki artık belli etmek için koyduğum siyah ipi de çıkardım. Şu anda ilk şişimdeyim. İlmeklerimi hanımlar son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bakın oraya ajur denk geldi. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştireceğim. Şöyle. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Burası daha sıkı sağlam oluyor ve ilmekler arasında tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Hanımlar, bir de patiğinizi örerken böyle patiğin önü sağa solu kaymış gibi görünüyor. Fakat herhangi bir şekilde ayağı giyince kayma olmuyor. Desen gereği öyle bir görüntü oluyor. Ama dediğim gibi ayağı giyince gayet normal, düzgün bir patik gibi duruyor. Şimdi ikinci şişime geldim. Patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu bölümde kenarlara ben şuralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdiki bilek ayrımından sonra bakın ikinci şişime geldim. İlk 7 ilmeğim haroşa, düz örüyorum. Şu 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar.
Gördüğünüz gibi ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Tabandaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız son şişimize geldik. Bakın bu ortada bilek ayrımı yapmıştık. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hanımlar bakın burada son 7 ilmeğim haroşamı da düz öreceğim. Bu haroşa ilmekleri hem arka yüzde düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Şu 5 oldu. 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa çıktı. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişimdeyim şimdi. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar ördük. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı düz örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü tamamlanacak. Şu şekilde baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne şuraya toplamda 14 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldim. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken ayağınıza giyin, ölçün, deneyin. Eğer ki patiğinizin arkası şu topuğunuzun kenarına geldiğinde artık topuk kesimine hazırsınız demektir. Hani ben 14 yaptım ama belki siz 15, belki 16, belki de 13 yapacaksınız arka bölümü. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre, ayak numaranıza göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuk kesimini yapacağız. Evet hanımlar, ben patiğimin bu arka bölümünü ördüm geldim. Toplamda buraya 14 diş haroşamı yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu keseceğiz. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 23 ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Hanımlar topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Yine 7 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim hanımlar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem yine şöyle: kesim yaptık. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. Tığ numarası hanımlar çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Bu aşamada ilk kesimim şu: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bunu da söylemiş olayım. Sırasıyla ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Gizli kesim olduğu için kesimimizi belli bile olmuyor patiğin arka bölümünde. Sizler beğendiğiniz, sevdiğiniz farklı patik topuk yöntemleri varsa onları da uygulayabilirsiniz. Burası tamamen tercih meselesi. İstediğiniz teknikle patiğinizin topuğunu örebilirsiniz hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum şu an. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın son birer ilmek kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Bu aşamada buraya artık 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Şöyle ilmek aralarından geçerek sıkılayarak ipimin ucunu şöyle gizliyorum. Tek renk 5 şiş patiklerin bu özelliğini seviyorum. Burunda başlıyoruz, topukta bitiriyoruz hanımlar. İkide bir ip kırma olmuyor. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu şöyle ayağa giyince şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok şık, çok güzel duruyor. Evet, patiğimizi bitirdik hanımlar. Şimdi patiğimizi hemen makine ayağıma giydireyim. Bir de öyle görelim. Ayaktaki duruşuna öyle bakalım. Çok güzel, çok zarif, hoş bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, şöyle güzelce makinemize da giydirdim. Bakın, patiğimiz bu şekilde.
Hani dediğim gibi örerken dönüyor gibi geliyor ama ayağı giyince gördüğünüz gibi gayet şık, güzel. Bu şekilde hanımlar tabanımız, topuk kısmı, diğer kenarımız, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.